Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Şimdiye kadar YouTube kanalımda sadece daha önce yaptığım Instagram canlı yayınlarının kayıtları vardı. Artık burayı da biraz hareketlendirmek istedim. İlk videomla sizlerle birlikteyim. Neler olacak bu video serisinde? Özellikle tabii ki de takviyelere odaklanacağız. İlgi alanım olan, anlatmayı sevdiğim konu olan takviyelerle ilgili videolar olacak. Ama burada özellikle bu takviyeler gerçekten gerekli mi? Bilimsel temelde hangi takviye ne kadar gerekli, hangi formuyla kullanmak lazım, niçin kullanmak lazım gibi birçok soruyu elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştığım videolar olacak. Tabii ki de takviyelerden bahsedip magnezyumla başlamadan olmaz. Çünkü beni tanıyanlar bilir, magnezyum benim hayatımda önemli bir yere sahip ve bence takviyelerin en önemlisi ve toplumda ciddi anlamda eksikliğini gördüğümüz bir takviye. Bu anlamda ilk videoda sizlerle magnezyum hakkında her şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz uzun ve kapsamlı bir video olacak. Dolayısıyla umarım sıkılmadan izlersiniz. Gelin hep birlikte magnezyumla ilgili bilgilerimizi paylaşalım. Magnezyumla ilgili videomuza önce magnezyum nedir sorusunun cevabıyla başlamak lazım. Magnezyum bir mineral. Vücudumuzda en çok bulunan dördüncü mineral. Ancak aldığı görevler dolayısıyla ayrıca bir önem kazanan bir mineral. Çünkü vücudumuzda 800'den fazla enzimin yapısına katılıyor. Ve bu nedenle de işte sağlık faydaları da bu görev aldığı, yani doğru çalışmasına katkıda bulunduğu enzimlerin görevleriyle ilişkili aslında. Yani örneğin magnezyum ATP üretiminde görevli. Dolayısıyla ne olur? Enerji ihtiyacımızın karşılanmasında, enerjinin karşılanma mekanizması olan ATP sentezinde magnezyum görev aldığı için önemlidir. Bunun gibi 800'den fazla enzimin yapısına katıldığı için magnezyum çok önemli bir mineral. Nedir bu görev aldığı mekanizmalar? Aslında işte protein sentezinden tutun kas fonksiyonlarına kadar. Yani kalsiyum kası kasar, magnezyum gevşetir. Magnezyum sadece kasları gevşetmekle kalmaz. Aslında bütün vücudu gevşeten bir mineraldir. Sakinleştiren, rahatlatan, işte nöron fonksiyonlarında da görevlidir. Onun dışında kan basıncının düzenlenmesinden, aslında damar duvarının gevşemesi için de magnezyuma ihtiyaç vardır. Biraz önce dediğim gibi ATP üretimine kadar, işte insülinin glikozu hücre içine sokmasından tutun kemik sağlığına kadar birçok yerde magnezyum görevli. Çünkü magnezyumun önemli bir kısmı örneğin kemikte bulunuyor. Dolayısıyla kemik sağlığında da çok önemli bir mineral. Ancak magnezyumla ilgili aslında en temel nokta, ilk düğmeyi doğru iliklemek için magnezyumun vücutta nerede ne kadar bulunduğuna aslında bakmak lazım. Magnezyumun önemli bir kısmı kaslarda ve kemiklerde bulunur. Yani hücre içerisinde bulunur. Plazmada, yani kanda, magnezyumun sadece %0,3'ü, yani binde 3'ü bulunur. Şimdi bu videoyu izleyecek olan belki binlerce insan olacak ilerleyen dönemde. Bir şekilde yolu bir video ile kesişen birçok insan olacak. Hepimiz gidelim, kan tahlili verelim. Aslında birçoğumuzun magnezyum kanda normaldir. Çünkü normal çıkmak zorundadır aslında. Neden? Çünkü biraz önce söylediğim gibi sadece %0,3'ü kanda bulunan bir mineralden bahsediyoruz. Kaslar ve kemikler, yani önemli bir kısmı hücre içinde olan magnezyum kaslar ve kemikler tarafından sürekli kan düzeyi normal aralıkta tutmak için kana doğru gönderilir. Bu nedenle plazma magnezyum düzeyimizin normal olması vücudumuzda magnezyum eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu kanıtlanmış. Aslında kan magnezyum ölçümü sadece akut hipomagnezemi ile, yani artık ileri seviyede etkilenecek kadar altta yatan bir problemi olan insanları ayırt etmekte kullanılır. Nedir onlar? Örneğin düşkün, yaşlı hastadır. Besinlerle alımı etkilenmiştir. Yani bir şey yiyip içemeyen bir hastadır. Veya böbrek problemi olan bir insandır.
veya işte artmış ihtiyaç olan gebeler gibi, yani ihtiyacın arttığı bir durum vardır. Ancak onlarda kan magnezyum düzeyi etkilenecek kadar magnezyum düşüklüğünü biz görmekteyiz. Ancak toplumun önemli bir kısmında kan magnezyum düzeyi normal olmasına rağmen hücre içerisinde aslında magnezyum eksikliği bulunmakta. Nerede bulunuyor magnezyum diye bakacak olursak, magnezyumun %52'si kemiklerde, %27'si kaslarda, %19'u da yumuşak dokuda bulunuyor. Yani neredeyse magnezyumun %99'u hücre içerisinde bulunan bir mineral. Burada işte biraz önce söylediğim gibi toplumun önemli bir kısmında farkında olunan veya olunmayan birçok semptomla aslında magnezyum eksikliği karşımıza çıkabiliyor. Nedir bu? Belki işte uzun yıllardır süren kas ağrıları, belki baş ağrıları, migren sanılan, migrene atfedilen baş ağrıları belki. İşte belki prediyabet, yani işte halk arasında bende gizli şeker varmış denilen grup belki. Çünkü işte magnezyum insülinin de hücre içi etkilerini yapmasını sağlıyor. Belki kemik erimesiyle karşımıza çıkan gibi onlarca farklı fraksiyonda karşımıza çıkabilen, ancak 200-250 miligramlık bir magnezyum takviyesiyle klinik anlamda ciddi fayda görülen grup var ki toplumun önemli bir kısmını oluşturan grup bu aslında. Peki normalde ne kadar magnezyum almamız lazım veya bunu nereden alabiliyoruz? Yani sonuçta bizim atalarımız magnezyum mu kullanmışlar, magnezyum takviyesi mi kullanmışlar sorusunu aranızda soranlar olabilir. Şimdi normalde bir kişinin günlük magnezyum ihtiyacı, erkeklerde kas kütlesi daha fazla olduğu için 400-450 mg, kadınlarda 300-350 mg'lık bir günlük magnezyum ihtiyacı bulunuyor. Eski çağlarda yapılan fosil incelemelerinde atalarımızın günlük magnezyum içeriği, beslenme içeriğinin 600 mg'a kadar çıktığı gösterilmiş. Ve bizim böbreklerimiz de günde 600 mg'a kadar magnezyum süzebilme yeteneğine sahip. Yani sağlıklı bir böbreğe sahip bir insan günde 600 mg'a kadar magnezyum süzebiliyor aslında. Peki biz normal beslenmemizde ne kadarını alabiliyoruz? Gelin bu sorunun cevabına birlikte göz atalım. Peki biz bu ihtiyacımız olan magnezyumun ne kadarını nasıl alabiliyoruz? Gelin buna bir göz atalım. Normalde magnezyum kaynağı toprak, topraktan suya, sudan yeşil yapraklı bitkilere geçer. Yani nasıl ki insanda al yuvar dediğimiz eritrositlerin yapı taşı nedir? Demirdir. Mesela demir eksikliği olduğunda insanda ne olur? Demir eksikliği anemisi meydana gelir. Aynı şekilde magnezyumda yeşil yapraklı bitkilerdeki klorofillerin yapı taşıdır. Yani bir bitki ne kadar yeşilse magnezyum içeriği aslında o kadar yüksektir. Ancak yapılan çalışmalarda maalesef özellikle modern beslenme ile birlikte ve modern tarım faaliyetleriyle birlikte besinlerin magnezyum içeriğinde ciddi miktarda kayıp olduğu gösterilmiş. Yani işte 1940 ile 2002 yılları arasındaki besinlerin magnezyum içeriğine baktıklarında %30, %40'lara varan bir magnezyum kaybı olduğunu göstermişler. Yani önceden bir tane yediğiniz bir bitkiden aldığınız magnezyumu günümüzde belki 2-3 bitki aynı bitkiden yiyerek alıyorsunuz. Bunun dışında bir gıda işlendikçe magnezyum kaybeder. Örneğin şeker pancarından şeker elde ettiğinizde %90 içerisindeki magnezyum kayboluyor. Veya pirinç işlendi, ambalaja girdi, sofranıza gelene kadar içerisindeki magnezyum yine %90'dan daha fazla miktarda kayboluyor. Bunun gibi birçok alımı etkileyen defekt var. Yani bir, yeterince alamıyoruz. İki, hasbelkader alıyor olsanız bile vücutta magnezyumu tüketen birçok faktör var. Nedir bu? İşte asitli içecek kullanımı, ileri yaş, bağırsak sağlığının bozuk olması gibi, uzun dönem izole kalsiyum takviyesi kullanmak gibi. Örneğin işte menopoza girilen dönemde mesela ne olur? Kemik sağlığı
deyince akla kalsiyum geldiği için uzun dönem kalsiyum takviyeleri kullanılabiliyor. Aslında kalsiyumdan önce bir insanın kullanması gereken kemik sağlığı için 3 önemli takviye, 3 önemli vitamin ve mineral burada görev alıyor. Nedir bu? D vitamini, K2 vitamini ve magnezyum. Bu 3 vitamin ve mineral aslında kemik sağlığında çok daha önemli. Gibi nereden geldik? İşte izole kalsiyum takviyesi kullanımı buna rol açabiliyor. Aşırı kahve tüketimi, mide koruyucu kullanımı, antibiyotik kullanımı, bazı tansiyon ilaçlarının kullanılması gibi birçok faktör de hasbelkader bir miktar aldığınız magnezyumun da emilmesini ve vücuda geçmesini veya atılmasını sağlayarak yararlanmanızı engelliyor. Yani bir, alamıyoruz. İki, alsak bile vücutta bunu tüketen birçok faktör söz konusu. Bunun gibi birçok sebeple biz toplumun önemli bir kısmında magnezyum eksikliğini görmekteyiz. Şimdi magnezyum takviyesiyle hangi durumlarda fayda görebiliyoruz? Gelin kısaca ona bakalım. Şimdi doğru magnezyum takviyesiyle fayda gördüğümüz klinik durumlara gelin bir göz atalım. Bunların altını çizmek gerekirse bilimsel çalışmalar ışığında yapılan ve fayda görebildiğimiz bazı klinik durumlardan bahsetmek istiyorum. Ve ayrıca şunun altını çizmekte fayda var. Hiçbir gıda takviyesi, hiçbir vitamin ve mineral tedavinin yerine geçemez. Tedavi ayrı bir şeydir. Ama benim bu kısma kadar anlattığım konu aslında ne demiştik? Biz günlük 400-450 mg erkeklerde, kadınlarda 300-350 mg magnezyum ihtiyacımız var. İşte modern beslenme ile birlikte, toprağın fakirleşmesiyle birlikte ve vücutta bunu tüketen birçok faktör olmasından kaynaklı bu magnezyumu alamıyoruz. Ve bu insanlarda önemli bir kısmında toplumun 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesi aslında bizim günlük almamız gereken 400-450 mg'a ulaşmak için aldığımız bir takviye. Yani ekstra bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bizim beslenme referans değeri dediğimiz, yani bir insanın günlük ihtiyacı olan miktarı almak için bu takviyeyi kullanıyoruz. Bakın ekstra bir şeyden bahsetmiyorum. Ve bu kullandığımız gıda takviyesiyle, yani bir magnezyum desteğiyle bazı klinik durumlarda biz fayda görebiliyoruz. Nedir? İşte bu gördüğümüz faydalar da aslında videonun başında anlattığım o 800'den fazla enzimin yapısına katılıyor demiştim ya. İşte o görevine aracılık ettiği enzimler vasıtasıyla oluyor aslında. Ne demiştim orada? Nöron fonksiyonlarının yapısına katılır. Dolayısıyla örneğin biz baş ağrısında veya işte migren sanılabilen bazen baş ağrılarında fayda görebiliyoruz. Veya uyku kalitesinin artırılmasında, işte anksiyete gibi bazı durumlarda fayda görebiliyoruz. Niye? Nöron fonksiyonlarının yapısına katıldığı için. 2. Ne demiştik? Kalsiyum kasları kasar, magnezyum gevşetir. Dolayısıyla işte kas kramplarında fayda görebiliyoruz. Dismenore dediğimiz ağrılı adet dönemi olmasında fayda görebiliyoruz. Veya gebelik kramplarından, gebelikteki kas kasılmalarında biz fayda görebiliyoruz. Onun dışında magnezyum her yeri gevşettiği gibi damar duvarını da gevşetir demiştim. Dolayısıyla hipertansiyon durumunda fayda görebiliyoruz. Ne demiştim? İnsülinin glikozu hücre içine sokması için magnezyuma ihtiyaç vardır demiştim. Dolayısıyla bozulmuş glikoz toleransında, diyabete giden süreçte de biz magnezyum takviyesiyle fayda görebiliyoruz. Onun dışında magnezyumun en önemli kısmı, %53'lük kısmı kemiklerdedir demiştim. Ve kemiklerde de kemik sağlığı için magnezyumdan fayda görebiliyoruz. Bunlar tabii ki de birçok klinik çalışmanın sonucunda ortaya konulan bazı bilimsel veriler. Burada altını çizmek gerekirse doğru magnezyum takviyesi ile fayda görülen klinik durumlar demiştim. Nedir doğru magnezyum takviyesi? Çünkü
birçok magnezyum formu var. Yani magnezyum oksit, magnezyum sitrat, glisinat, malat gibi birçok magnezyum vektörü var. Bunların ne farkı var? Videomuzun diğer kısmında da bunun cevabına birlikte bakalım. Şimdi doğru magnezyum takviyesinden ne kastediyorum? Gelin birlikte ona bakalım. Öncelikle magnezyum artı 2 değerlikli bir element olduğu için, yani yüklü bir element olduğu için bağırsaktan geçişi zayıftır. Bu nedenle magnezyumu bağırsaktan geçirebilmek için bazı magnezyum formları piyasada gıda takviyesi olarak bulunmakta. Burada şunu biliyoruz. Bunların ne farkı var diye soracak olursanız burada şunu biliyoruz. İnorganik olanlar var, bir de organik olanlar var. Organik olanlar inorganik olanlara göre daha iyi emilir. Nedir bunlar? İnorganik olanlar oksit, hidroksit, klorit, sülfat gibi formlar inorganik formlardır. Sitrat, malat, glisinat gibi hatta yurt dışında birçok organik form da var. Örneğin işte magnezyum pidolat gibi Türkiye'de olmayan da bazı formlar bulunuyor. Veya magnezyum treonat gibi bazı formlar yurt dışında da bulunuyor. Bunlar organik formlardır. İşte organik formlar inorganik formlara göre daha iyi emilirler. 2. Bu organik formlar arasında da bazı formlar bazı dokulara daha iyi geçerler. Örneğin işte sitrat, malat gibi formlar kas dokuya iyi geçerken glisin amino asitine bağlı örneğin glisinat formu beyne daha iyi oranda geçebiliyor. Veya amino asitli kombinasyonlar diğer organik formlardan daha iyi emilir. Nedir bu? Örneğin glisin amino asittir. Magnezyum glisinat veya işte demirde de bu böyledir. Demir de bir mineraldir. Demir glisinat örneğin daha iyi emilir. Bütün minerallerde amino asite bağlı olan şelat diye isimlendiriyoruz bunları. Şelat formlar diğerlerinden daha iyi emilir. Bunları biliyoruz. Bu bilgiler ışığında amacımıza göre bir vektör içeren bir kombinasyon kullanmak önemli. Örneğin amacımız beyne iyi geçmesi ise örneğin sakinleşmek, rahat uyumak veya baş ağrısında fayda görmekse beyne ulaşabilen bir form kullanmak gerekir. Amacımız enerji ise örneğin kronik yorgunluk sendromu dediğimiz veya fibromiyalji sendromu olarak isimlendirdiğimiz kas ağrılarıyla seyreden bir sendrom aslında. Başka komponentleri de olan bir durum örneğin. Burada altta yatan mekanizmalardan, problemin kaynağı olan mekanizmalardan bir tanesi mitokondriyal disfonksiyondur. Yani mitokondrilerdeki enerji sorunudur aslında. Burada fayda görmeyi bekliyorsak veya kas kramplarında fayda görmeyi bekliyorsak, kasları rahatlatsın istiyorsak, kasa ulaşabilen veya enerji veren bir kombinasyon kullanmak önemli. Burada hangileri ön plana çıkıyor? Örneğin sitrat, malat gibi formlar burada daha ön plana çıkan magnezyum formları. Çünkü sitrat ve malat mitokondride enerji üretiminde görev alan bir döngüde görev alan iki önemli formdur. Bunun yanında B6 vitamini de hem magnezyumun emilimini artırdığı gibi özellikle B6 vitamininin aktif formu piridoksal 5 fosfat formu hem magnezyumun emilimini artırdığı gibi aynı zamanda magnezyumun vücuttaki etkilerine de aracılık eder. Örneğin magnezyum vücutta serotonin ve melatonin üretiminde de görev alan bir mineraldir. Aynı şekilde B6 vitamini de piridoksal 5 fosfat formunda yani P5P olarak kısalttığımız formda aynı şekilde bu nörotransmitterlerin yani serotonin ve melatonin gibi nörotransmitterlerin de sentezine aracılık eder. Dolayısıyla birlikte kullanılması önemlidir. Veya enerji veren formlar olan sitrat ve malat formlarında da enerji üretimine destek olur. Yine piridoksal 5 fosfat formunda. Bir diğer enerji üretiminde görevli vitamin de B12 vitamininin
adenozil kobalamin formudur. Bu da birçok B12 vitamini formu var. Bunları ilerleyen videolarda anlatacağım ama kısaca özetlemek gerekirse metil kobalamin, hidroksikobalamin, adenozil kobalamin ve siyanokobalamin diye 4 farklı B12 vitamini formu var. Bunlardan adenozil kobalamin isimli olan form mitokondride enerji üretiminde görev alan B12 vitamini formudur. Dolayısıyla amacımız mitokondriyal disfonksiyonsa veya mitokondride enerji üretimini desteklemekse adenozil kobalamin içeren bir magnezyum kombinasyonu kullanmak da burada bize avantaj sağlayabilir. Bunun gibi işte sitrat ve malat içeren enerji veren kombinasyonlar varsa sabah kullanımını öneriyorum. Eğer glisinat gibi daha sakinleştiren, rahatlatan, uyku kalitesini artıran formlar kullanılıyorsa akşam kullanılmasını öneriyorum. Yani magnezyumun kullanım zamanı da önemlidir. Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse magnezyum nedir dedik. Çok önemli bir mineraldir. 800'den fazla enzimin yapısına katılır. Faydaları da, vücuttaki faydaları da bu yapısına katıldığı enzimlerden kaynaklıdır. Günde kadınlar 300-350, erkekler 400-450 mg almakla mükelleftir. Ancak beslenme ile birlikte, modern beslenme ile birlikte maksimum 100-150 mg alabilmekteyiz. Yani her gün 200-250 mg'lık bir magnezyum açığı söz konusu. Ve bizim bu 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesi ancak günlük alıma ulaşmak için gereken bir destektir. Yani ekstra bir şeyden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bağırsaklarımızın günde 600 mg'a kadar magnezyum süzebilme yeteneğinin olduğundan bahsetmiştim. Ondan sonra doğru magnezyum takviyesiyle fayda gördüğümüz klinik durumlardan bahsettim. Burada doğru magnezyum kavramıyla neyi ifade ediyorum? Ondan bahsettim. Neyi kastediyorduk? Organik ve inorganik formlar vardı. İnorganik olanlar daha az emiliyordu. Organik olanlar daha iyi emiliyordu. Organik olanlarda amino asitli olanlar daha iyi emiliyordu. Bazıları kaslara daha iyi geçiyordu. Bazıları beyne daha iyi geçiyordu. Kaslara daha iyi geçenler örneğin enerji veren formlar vardı. Amacımız enerji ise enerji veren formları kullanmak. Amacımız sakinlemek, rahatlamak, relaksasyonsa daha çok sakinleştirici formları kullanmak gerekiyordu. Ve buna göre de akşam ve sabah şeklinde magnezyum kullanım zamanı önemliydi. Kısaca özetlemek gerekirse bunlardan bahsettik. İlerleyen videolarda yine birçok farklı konuyla işte D vitamini, K2 vitamini, özel dönemlerde hangi takviyeler kullanılır, anti-inflamatuarlar, antioksidanlar gibi birçok farklı takviye grubuna da değineceğim videolar gelecek umuyorum ki. Benimle ilgili daha fazla bilgi almak için veya bana ulaşmak için Instagram'da DR Mustafa Kalkan sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Yine bu videonun altına da yorum olarak görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve faydalandıysanız sizden ricam kanala abone olarak veya videoyu paylaşarak da bu videonun daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.